All right, thank you guys for being there. I really appreciate it. Hopefully, maybe next year I can be there with you in person. For now, just give me a moment. Bashar will come through in a minute, and he will open it up to questions and answers. All right, so have a good time. This day of your time. How are you all? All right, thank you. Adı Başar. Dünyada adı Daryl Anka olan bir kişinin bedenine giren, başka bir boyuttan gelen uzaysal bir varlık. Daryl Anka transa geçiyormuş gibi olduktan sonra sözü Başar devralıyor ve insanlara ruhsal tavsiyeler vermeye başlıyor. Bu olaya da kanalcılık deniyor. Yani fiziksel bedenin bir süreliğine ruhani ya da uzaysal bir varlığa ev sahipliği yapması olayı. Başar öyle ünleniyor ki seminerleri dolup taşıyor. İnsanlar onun tavsiyelerine ihtiyaç duyuyor. Onun söyledikleriyle aydınlandıklarını zannediyorlar. Peki kim bu Başar? Daha doğrusu kim bu Daryl Anka? Anka esasında Star Trek, Ben Robot, Karayip Korsanları ve Demir Adam gibi filmlerde özel efekt yapmış bir görsel tasarım sanatçısı. Yani işin içinde biraz bilim kurgu ve biraz da yaratıcılık var. Anka'nın ayrıca Zia Films adında bir film şirketi de var. Kendi uydurduğu zırvalıkları bu film şirketi aracılığıyla video haline getirip satıyor. Anka, bilim kurgu yeteneğini ve yaratıcılığıyla film sektöründe kazanacağından daha fazla kazanıyor muhtemelen. Adam tam bir para makinesi çıktı Rıza baba. İddiasına göre 1974 yılında siyah bir üçgen UFO ile temas kurdu. Karşılaşmanın ardından Anka UFO'ları ve doğaüstü olayları araştırmaya başladı. 10 yıl sonra bir kanalcıyla tanıştı ve uygulamayı incelemeye başladı. Anka bu uygulama sayesinde Başar adlı dünya dışı bir varlığa uyum sağladığını iddia etti. Anka, Başar'ı paralel bir gerçeklikte, gelecek olarak algıladığımız bir zaman diliminde var olarak tanımlıyor. Anka'nın Başar ile monologları ve diyalogları, maneviyat, gezegensel ilerleme, kutsal geometri, metafizik ve dünya dışı yaşam dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsıyor. Başar'ın sözde temas nedenleri şöyle: sizinle içerdiklerinizden daha fazlasını kendi içinizde görmeniz, kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verebilecek belirli bakış açılarını paylaşmak, zaten bildiğiniz ama İnsanlık olarak unuttuğumuz düşünceleri size yansıtmak için sizinle etkileşim kuruyoruz. Anka, insanlığın gerçek doğasını ve işlevini tanımasına yardımcı olmayı amaçladığını iddia ettiği Başar'ın 4 yaratılış yasasını şöyle ifade ediyor. 1. Varsın. 2. 1. Hepsidir ve hepsi birdir. 3. Ne verirsen onu geri alırsın. 4. Değişmeyen tek şey değişimdir. İlk 3 yasa dışında. Anlaşılan arada espri yapmayı ihmal etmiyor bu Başar. Yahu şu anlattığı şeyleri söylemek için uzaylı mı olmak gerekiyor? Eğer uzaylıysan kullandığınız teknoloji hakkında somut bilgiler versene kolaysa. Daryl Anka adlı bu sahtekara kızıyoruz ama bu herife inanan insanlara daha fazla kızıyoruz. Sizin hiç mi kendinize güveniniz yok? Bilimden bu kadar uzaksınız. Daryl denen şarlatan gerçekten bir uzaylıyı bedenine alıp konuşuyor olabilir mi? Mümkün mü? Bir uzaylı konuşacak ve sonrasında size seminer, kitap ve video kakalayacak. Ne para göz bir uzaylıymış bu be? Gerçekten aklınızı yitirmişsiniz siz. Bu takipçilerin psikolojisini anlamak için 1988 yılına gitmek gerekiyor. Avustralya'ya çok önemli bir insan ziyarete gelir. Bu kişi uzaylı varlık Carlos'a kanallık yapan Jose Alvarez'dir. Seminer vereceği salon çok kalabalıktır. Yine Başar'da gördüğümüz transa geçme halini bu olayda da görüyoruz. Transtan sonra Carlos Jose'nin bedenine girmiştir. I am Carlos. Can you cure my migraines? This is a question for a lady.
And this lady is wearing aqua color crystals. But they are only glass. If they were real crystals, she will not have this migraine. Yine benzer tavsiyeler duyuyoruz. Ücretsiz seminerlerinde kristallerden bahseden Carlos, seminer sonunda insanlara kristal satıyor. Beyaz kıyafetler giyen Carlos, saflığı, temizliği ve dürüstlüğü temsil ediyor. Onu dinlemeye gelen çok insan olsa da şüpheciler ona mesafeli davranıyor. Jose, yani fiziksel bedenin sahibi olan kişi, şüpheci insanları da inandırmak için televizyonda kalbini durdurup Carlos olarak hayat buluyor. Ancak bu basit bir illüzyon numarasıydı. Koltuk altına konan bir pimpon topu sayesinde kişinin nabzının duyulması zamanla güçleşiyordu. Aslında bütün bu sergilenenler bir tiyatroydu diyebiliriz. ABD'de ünlenmiş bir kanalcı daha vardı. Jay-Z Knight. Kanallık yaptığı varlık ise Ramta'ydı. Bu kadın televizyonlarda çok sık görünmeye başlayınca ünlü şüpheci James Randi televizyon kanallarına bir oyun oynamaya karar veriyor ve bu amaçla Carlos yaratılıyor. Carlos'u canlandıran kişi de kendi ekibinden tabii ki. Sergilenen her şey yalan. Yalan olmasına rağmen sıradan insanların gösterdiği rağbet ise gerçek. Ramta'ya inananları uyandırmaya çalışan Carlos olayı yerinde yapılmış çok güzel bir hareket. Televizyon kanalları kimleri ekrana çıkardığına dikkat etmeli. İnsanlar da her doğaüstü olduğu iddia edilen olaya atlamamalı. Ramta ve Başar. Hepsi aynı yolun yolcusu. Hepsi bir şarlatanlık ürünü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.